Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bugün ilk olarak Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler sabah saatlerinde yıl sonu değerlendirme toplantısı için basın mensuplarıyla bir araya gelmişti. Öne çıkan açıklamalarını kenara köşeye not etmiştim. Onları sizlerle paylaşacağım. Suriye'deki son gelişmelere malumunuz değindi. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Daha sonrasında hep birlikte gelişmeleri yorumlayacağız. Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ilk olarak Suriye'deki yeni yönetimle askeri işbirliği olur mu sorusunu cevapladı. Dedi ki Yaşar Güler, yeni yönetimin yapacaklarını görmek ve onlara bir şans vermek gerektiğini düşünüyoruz. Halihazırda birçok ülke ile askeri eğitim ve işbirliği anlaşmamız bulunuyor. Yeni yönetimin talep etmesi durumunda Türkiye olarak gerekli desteği sağlamaya hazırız ifadelerini kullanmıştı. Hemen devamında Yaşar Güler özellikle de Amerika'nın YPG PKK'ya verdiği desteğin asla kabul edilemez olduğunu belirterekten Türkiye'nin o bölgede hiçbir şekilde terör unsurlarını bulundurmak istemediğini belirtmişti. Rusya'nın Suriye'deki durumuna ilişkin dikkat çekici ifadeler kullandı. Rusya'nın Suriye'deki birliklerini tam anlamıyla çektiğine yönelik kesin bir emare bulunmadığını belirten Güler, bazı gemileri bakım ve değişim kapsamında Rusya'ya götürebilirler. Şu anda oradan ayrılacaklarını sanmıyorum. Kalmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır. Hatta bir Rus yetkili Suriye'de kalmaya devam edeceklerini ve yeni yönetimle de bu konuda görüştüklerini açıkladı. Rusya, Suriye içerisinde farklı yerlerde bulunan değişik büyüklükteki birliklerini Tartus ve Lazkiye'ye topladı. Bu süreçte onlara gereken desteği sağlayabileceğimizi söyledik. Ancak bu konuda bizden bir talepleri olmadı. Bölgedeki son gelişmelerden sonra her ülkenin bir oyun planı var. Biz savunma ve güvenlikle ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ediyor ve alınması gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Ayrıca Suriye'den kaçan Beşar Esad'ın hava sahamızı kullandığı iddiaları da doğru değildir dedi. Şimdi ilk olarak değinmek isteyeceğim bazı noktalar var. Hani Yaşar Güler'e denilmiş ya, yeni Suriye devletiyle askeri işbirliği anlaşmaları olacak mı? Özellikle de bu konuda şimdi kıymetli dostlar karşımıza Türkiye'nin aslında tek bir engel çıkıyor. Bu zaten beklendik bir gelişme. Bundan sonraki süreçte hem sivil hem askeri olarak Türkiye Suriye'yi her anlamda inşa edecek. Burası kesin ama kıymetli dostlar önümüzde tek bir engel var. Yeni Suriye Devleti'nin Birleşmiş Milletler tarafından tanınması. Birleşmiş Milletler tarafından tanınmayan bir devletle Türkiye'nin askeri işbirliği yapması da resmi koşullarda mümkün olmuyor. Suriye ile sabırsızlanıyoruz, hemen işbirliği yapalım. Suriye'de yarım kalan işlerimiz var, onları tamamlayalım diyoruz ama mesela İsrail'in Suriye saldırıları, bunların engellenebilmesi için bile tam anlamıyla Suriye'nin resmi bir devlet olarak kabul edilmesi lazım. Tabi bunun önündeki en büyük engel ne? Yeni süreçte Birleşmiş Milletler'in Suriye üzerindeki etkisi olacak. Yani şu anki Türk dışişlerindeki diplomatların tek bir derdi var: Suriye'nin devlet olarak tanınması. Yeni hükümetin bu oldukça önemli bir husustu. Yani eğer ki işler yoluna giderse, Allah yüzümüze gülerse bir ay içerisinde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nde olduğu gibi Birleşmiş Milletler yeni hükümeti tanıyabiliyor. Ama Suriye'deki durum halen karmaşık olduğundan ötürü mesela daha YPG PKK diye ortalıkta gezen bir sürü var ne yazık ki. Suriye'deki yeni devlet tanındıktan sonra hemen aynı Irak'la benzer anlaşma gibi anlaşmayı hemen taslak metinler hazırdır belki de imzalayacağız. Sonra ne olacak? Türk askerleri rahat bir şekilde Suriye'de operasyon yapabilecek. Bunlar tabii ki de kötü senaryo. Eğer ki YPG, PKK Suriye'nin tanınması sürecinde yok edilemezse bunlar artık en kötü senaryo. Sizlerle gelişmeleri paylaşmak istedim. Hemen devamında Yaşar Güler'in özellikle değinmiş olduğu açıklamalarında bir başka mevzu vardı. Neydi? Suriye'deki Rusların durumu. Biz Ruslara bir yardım teklif ettik. Ruslar geri dönüş sağlamadı. Hiçbir şekilde bize bir şey demedi ifadesini kullanmıştı. Kıymetli dostlar, size sadece şunu diyeyim: Ruslar Suriye sahasında rezil kepaze oldu. Evet, abartmıyorum. Yani görüntüler karşıma geliyor. Siz nerede bir tane Suriye'de gezen Rus konvoyuna muhalifler bir görün ya. Suriye Milli Ordusu eline telefonu alıyorlar. Ayakkabı sallayanlar mı dersiniz? Konvoy sağa çekmiş. Askerler zaten bitmiş durumda. Psikolojileri alt üst olmuş. Çünkü nereye gidiyorsunuz diye soru yöneltiliyor. Rusya diyor askerler. Bitmişler psikolojikmen. Muhalifler gazeteciymiş gibi soru yöneltiyorlar. Röportaj yapmaya çalışıyorlar. Yani o kadar bitikler ki. Neden bunu diyorum? Normal şartlarda Suriye sahasında Esad dönemindeyken siz bir tane sağa çekmiş 3-5 tane
Rus zırhlısının yanına dahi duramazdınız. Kaldı ki bunlar 150-200 zırhlı araç konvoylar. Yani Suriye Milli Ordusu'ndaki görevli personeller şu an Ruslarla alay ediyor. Bunun içinde normal siviller de var. Ruslara siz yanına nerede 5 metre 10 metre yaklaşıyorsunuz, muhatap oluyorsunuz. Şu an gerçekten de rezil kepaze oldular. Ayrıca mesela şu an Ukrayna basınından bir haber karşınızda. Rus askerleri Suriye'de açlık ve susuzluk yaşıyor yazmakta. Ukrayna'nın da aktif istihbarat personelleri var Suriye sahasında şu an. Mesela onlardan bir tanesinin fotoğrafını görmektesiniz. Bugün daha sosyal medyaya düştü. Özellikle Ukrayna istihbaratının hani Suriye Milli Ordusuna insansız hava araçları desteği sağladığı da konuşulmakta. Onu da belirteyim. Putin mesela bu durumu görüyor. Nasıl müdahale etmiyor? Gerçekten de çok şaşkınım. Kaldı ki zaten hani anlaşılıyor son gelişmelerden. Rusya'nın derdi gerçekten de boyundan aşkın. Ukrayna o kadar böyle bir çıkmaza girdi ki şu son dönemde Trump gelecek, o gelmeden bir şeyleri halledeyim falan filan, süreç iyice sıkıştı. Yoksa Putin Suriye sahasında hiçbir şekilde Rus askerlerini bu duruma sokmazdı. Anladınız değil mi demek istediğimi? Yani Rus askerler bölgede açlık, susuz, böyle bir şey asla yaşanmazdı. Ama görmüş olacağınız üzere Ruslar rezil kepaze bir hal almış oldu. Savunma Bakanımız da zaten teklif etmiş. Bir tane kirpinin arkasına doldururduk, böyle seyyar bir tane kantin yapıverirdik. Tosttur işte, kremdir, bisküvi, çikolata gönderirdik. Adamlar karnını doyururdu. Bunu da yapardık. Sonuçta beraber o kadar devriyeler attık M4 karayolunda, hatırlarsınız değil mi? Hayat o kadar garip ki. Hani dedim ya, 2-3 hafta öncesine kadar bizi hava sahalarına sokmayan adamlar rezil kepaze pespaye bir şekilde Suriye'yi terk etmek durumunda kaldı. İşte Türk planı böyle işler. Devamında kıymetli dostlar hep birlikte bir Suriye'de hangi bölgede hangi yabancı güç hakim? Türk ordusu nerede? YPG PKK'lı militanlar nerede? ABD'liler hangi bölgede konuşlanıyor? Onunla alakalı dikkat çekici bir harita buldum. Karşımıza bir gelsin isterseniz. Suriye sahasındaki aktif güçler. Bu tabii ki de yabancı basından almış olduğum bir haritaydı. Burada özellikle de Rusların Kamışlı, Laskiye ve Tartus bölgelerinde aktifliği haritaya göre halen sürmekteymiş. Devamında görmüş olacağınız üzere Aynel Arap, Rakka civarlarında, hemen Deir ez-Zor'un yakınlarında YPG PKK'lılar, Haseke, Musul civarlarında YPG PKK'lıların aktifliği sürmekte. ABD'liler ise Deir ez-Zor, El Tanf ve El Şaddet bölgesinde bu şekilde aktifti. Aynel Arap'ta da ABD kuvvetlerin görüldüğü zaten dün sosyal medyada karşınıza çıkmıştı. Türk kuvvetleri de bu şekilde Suriye Milli Ordusu da Şam'a kadar kontrolü ele almış ve İsrail'in özellikle de Golan bölgesinde hareketliliği de mevcut. Onlar da kaşla göz arasında kendilerince işte bölgeden toprak kapma derdindeler. Durun siz, dediğim gibi şu resmi tanınma süreci bir tamamlansın. O işler eskisi gibi kolay olmayacak. Aynel Araba operasyon vakti az kaldı. Saat ilerliyor. Tik tak tik tak. Her şey artık yavaş yavaş yoluna koyulacak. Çünkü Türk resmi makamlar hiçbir şekilde geri vites falan yok yani. O Aynel Arap her türlü YPG PKK'dan kurtarılacak. Bugün mesela Aynel Arap'ta YPG PKK'lılar son çare olarak, yani ne zaman ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir harekatı olacaksa bir bölgeye, YPG PKK işgalindeki bir bölgeye, en son çare olarak YPG PKK'lılar ne yaparlardı? Sözde işte o karargah binalarına, sözde işte stratejik bölgelerine ABD bayrağı asarlardı. Bugün de mesela görmüş olacağınız üzere Aynel Arap'ta YPG PKK'lı teröristler sırf Türk SİHA'ları o noktaları vurmasın diye görmüş olacağınız üzere ağababaları olan, hiçbir sözünden çıkmamaya gayret gösterdikleri ABD'nin bu şekilde bayraklarını asmışlardı. Yani bu ne anlama geliyor? Kısa bir süre içerisinde Allah'ın izniyle Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeye müdahalede bulunacak. Çünkü aynısının benzerini Tel Abyad'da, Cerablus'ta, Afrin'de, İdlib'de her noktada yapmışlardı. Onun da altını çizmek isteyeceğim. Yani Allah'ın izniyle zafer yakındır diyorum ve Esad'ın yurt dışına kaçırmış olduğu mal varlığı. Wall Street Journal gazetesi bugün bu konu hakkında yapmış olduğu haberinde Esad ve ailesinin yaklaşık 12 milyar dolarlık bir servetinin olduğunu söylemekteydi. Şimdi ben sizlere Esad'ın mal varlığının büyüklüğünü şöyle anlatayım. 2021 yılında Suriye'nin gayri safi yurt içi hasılası 8,98 milyar dolarmış 2021 yılında. Artık mevzuyu siz düşünün. 9 milyar dolar
halkı zar zor geçinmeye çalışıyor. Kendisinin 12 milyar dolarlık ailesinin mal varlığı var. Devamında işte Wall Street Journal bu mal varlığına el koyulmasının zor olduğunu, çünkü Esad'ın sürekli böyle mal varlığını akrabalar arasında dağıttığını ve bu mal varlıklarının farklı farklı ülkelere taşındığını yazıp çizmekteydi. Kaldı ki o parayı Esad'a yedireceklerini zannedenler gerçekten de bence hayal alemindedir. Niye kıymetli dostlar? Mesela yavaş yavaş zaten sesler yükselmeye başladı. Hani Esad Rusya'ya canavliyle kaçtı dedik ya. Rusya artık Esad'dan alacağı pek bir şey kalmadı. Rusya'nın Esad'dan alabileceği şeyin bugün bir mesajını mesela Rus milletvekili verdi. Rus milletvekili Dmitry Kuznetsov bugün yapmış olduğu açıklamasında Esad Donbas'ın imarında etkin bir rol almalıdır dedi. Esad demiyor. Esad'ın cebindeki para, o Suriye halkının hakkına girip kaçırdığı, bir gecede kaçırdığı, getirdiği para var ya Rusya'ya. İşte o paranın Donbas'ın inşası için kullanılması gerektiğini belirtmekte Rus milletvekilleri. Yani dediğim gibi Rusya'nın artık Esad'dan alacak tek bir şey kaldı. O da cebindeki milyarlarca kaçırmış olduğu dolarlar. Onları da aldıktan sonra zaten Esad'ın sonunun ne olacağını da az buçuk hepimiz tahmin etmekteyiz. Daha durun, bunlar Esad'ın iyi günleri. Çünkü o para bittiği gün Rusya'da yaşam hakkı da aslında bitmiş olacak. İran mesela, İran'dan da farklı çıkışlar var. İran'da tutturmuş şu son birkaç gündür benim paramı ver diyor. Kime diyor? Bunlar Esad'dan istemiyor. Kimden istiyor biliyor musunuz? Yeni Suriye hükümetinden. Neymiş işte? Biz geçmiş zamanlarda Esad'a 30 milyar dolarlık bir para verdik. Sen de yeni hükümetsin. Geçmiş anlaşmaları da tanıyacağını söylüyorsun. Bana borcunu ver, 30 milyar dolarımı ben isterim diyor. Bunlar var ya şu an çıldırdılar. Niye? Sahada her gün her bölgede farklı farklı hezimete uğradılar. Rezil kepaze oldu İran destekli milisler sahada, Suriye sahasında. Türkiye destekli yeni Suriye ordusu kepaze etti. Bir gecede arkalarına nasıl bakmadan kaçtıklarını kendileri bile bilemedi. Ne yapıyorlar sonunda? Bari paramızı alalım diyorlar. O parayı da biraz zor alırsınız. 30 milyar dolar az para mı? Zaten Suriye'nin inşası için 200-300 milyar dolar lazım. 30 milyar bu adamlar size verecekse ne yaptınız? Yani Suriye'de ortalığı birbirine katmaktan başka, iki dostu, iki kardeşi birbirine düşürmekten başka ne yaptınız? 30 milyar dolarla sadece bunu mu yapabildiniz? 5 kuruş katkıları olmadı memlekete ama görmüş olacağınız üzere bu şekilde yüzsüz para dahi isteyebiliyorlar. Suriye sahasındaki gelişmeleri elimden geldiğince bugün aktardım. Son olarak videoyu bitirmeden kısaca bir Yunanlara da değinmek isteyeceğim. Özellikle de NATO'nun geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf yarışması vardı Instagram üzerinden. Türk helikopterlerinin tam böyle çıkartma yapmış olduğu esnada çekilen fotoğrafı NATO'nun fotoğraf yarışmasında açık ara farkla birincilik ödülünü almıştı. Tabi Yunan medyası bu habere kudurdu. NATO gidiyor Türklere hediye veriyor ama Türkler nereye çıkartma yapacak hiç sormuyor diye bu şekilde yazıp çizmektelerdi. Yani mevzu kendi üzerlerine alınmışlardı. Haklı olarak kime çıkartma yapabiliriz? Yunanlara. Bitti mi? Bitmedi. Türkiye kıymetli dostlar yine NATO üzerinden Yunanistan'a ayar vermeye devam ediyor. Son olarak da görmüş olduğunuz fotoğraf. Makedonya ordusuyla Türk ordusu görmüş olacağınız üzere deniz çıkartma tatbikatı yapmıştı. Aslında buraya kadar her şey normal gibi gelebilir. Fakat kıymetli dostlar Makedonya'nın şöyle siyasi haritasını bir önümüze aldığımızda Makedonya'nın denizde sınırının olmadığını gördüğümüzde mevzunun farklı işlediğini anlayabiliyoruz. Yani açık bir şekilde Makedonya'nın kimseye bir çıkartma yapma ihtimali bile yok yani kıymetli dostlar. Sırf Yunanistan'ın dibinde olan ve Türkiye ile arası gayet iyi olan Makedonya üzerinden Türkiye Yunanlara efsane bir ayar geçmişti. Bu mevzu Yunanistan'da da bayağı konuşuldu diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun, sağlıcakla.